Evet. Bir an için şunu hayal etmeni istiyorum. Kusursuz bir senfoni orkestrası sahnede Beethoven çalıyor. Fakat orkestra devasa bir konser salonunda değil, saatte 300 kilometre hızla giden ve kontrolden çıkmış bir yarış arabasının arka koltuğunda sıkışıp kalmış durumdalar. Tam bir kabus senaryosu değil mi? Mantıken de işe yaramaması lazım. Duyacağınız tek şeyin motorun kükremesi, rüzgarın çığlığı veya ezilmiş enstrümanlardan çıkan rastgele bir gürültü olmasını beklersin. İşin içerisinde ekstrem bir hız ve agresiflik girdiğinde ise zarafetin ve melodinin camdan dışarı uçup gittiğini varsayarız. Evet, merhaba arkadaşlar. Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Outstanding Low Bytes, Outstanding Power albümünü bitirdik ve değerlendirme videosuna başlayacağız. Şimdi ise dediğim gibi sırayla ilerleyeceğiz. The Castaway, dolayısıyla The Castaway inceleyeceğiz. Öncelikle hoş geldin. Evet, doğrudan sana sesleniyorum. Biliyorum buradasın çünkü o bir sürü değerlendirme videosundan oluşan okyanusa boğulmadan yüzeysel özetlerle yetinmeden işin aslına, o derinlikli yorumlara ulaşmak istiyorsun. Doğru yerdesin bu arada. Bugünkü derinlemesine incelememizin dediğim gibi çok net bir misyonu var aslında. O yarış arabasının içerisindeki senfoninin nasıl hayatta kaldığını, hızın ve agresifliğin melodiyle nasıl harmanlanabileceğini keşfetmek. Ve bu tezi inceleyebileceğimiz şarkı ekstrem müzik sınırlarını zorlayan bir laboratuvar çalışması gibi açıkçası. Bugün dediğim gibi masamızda modern Japon heavy metalinin yüksek temposunu ve klasik Avrupa power metal, speed metal ve neoklasik gitar yaklaşımlarıyla birleştiren The Castaway isimli parçanın anatomisi var. Hazırsanız hadi başlayalım. Karşımızda sadece notalardan ibaret bir yapı yok. Bu parçanın albümdeki diğer parçalarda olduğu gibi nasıl bir mühendislik harikası olduğunu, o baş döndürücü gitar rifflerinin klavyeyle nasıl çarpışmadığını konuşacağız arkadaşlar. Tabii o kısımlar işin mutfağı ama önce masaya koyduğumuz bu devasa yapının temelindeki hikayeyi, o felsefeyi anlamak lazım. The Castaway kelime anlamı olarak denizde mahsur kalmış, sürgün edilmiş ya da kazazede anlamına geliyor biliyorsunuz. Söz yazarı Asami burada amansız fırtınalara ve azgın dalgalara pes etmeden yön bulmaya çalışan bir gemi imgesi çizdiğini düşünebilirsiniz. Liriklerin yüzeyine baktığımızda denizcilikle ilgili o epik mücadeleyi görüyoruz. Ancak şarkının derinine indiğimizde ise bu outstanding power yani olağanüstü güç konseptine üzerine inşa edildiğini daha iyi anlıyoruz. Bu aslında hayattaki zorluklara meydan okuyan güçlü bir irade beyanı şarkı. İnsanın kaotik bir kriz anında hani o fırtınanın tam ortasında içinden çıkardığı o dayanma gücünün müzikal bir manifestosu diyebiliriz. Bunu günlük hayata uyarlamak aslında hiç de zor değil. Düşünsenize yani gündelik hayatta hepimiz bazen işte o fırtınadaki gemi gibi hissetmiyor muyuz? Üzerimize gelen e-postalar, peş peşe patlayan krizler, yolunda gitmeyen işler, belirsizlikler. Herkesin kendi fırtınası var açıkçası. Bütün bu kaosun içerisinde rotayı kaybetmemek tam anlamıyla o olağanüstü gücü gerektiriyor işte. Fakat burada size kışkırtıcı bir soru soracağım. Sözler harika, müzik, hikaye harika. Peki o müzik, o agresif notalar ve ekstrem gerçekten bu hayatta kalma hissini dinleyiciye aktarabiliyor mu? Yoksa bu kadar kaotik bir tempo sadece o epik sözlerin üzerine giydirilmiş kuru bir gürültüden mi ibaret? Aslında müzik endüstrisindeki en büyük tuzaklardan biri bu. Hızlı ve agresif bir müzik yapmak kolay. Sadece metronomu sonuna kadar açarsınız ve enstrümana yüklenirsiniz. Evet, birçoğu da böyle yapıyor bu arada. Ve çoğu zaman ortaya sadece bir gürültü duvarı çıkar. Kimin ne çaldığı belli olmaz. Ancak The Castaway'de durum tam tersi. Şarkının girişine baktığınızda o fırtına öncesi sessizliği andıran epik, senfonik elementler duyuyoruz. O giriş kısmı büyüleyici. Piyano ve orkestral katmanlar çok geniş bir alana yayılmış. Ee, Hemen ardından ultra hızlı riffler dakikada yüzlerce vuruşluk bir tempoyla bu senfonik yapının içerisine dalıyor. İşte o gücün, işte o geçiş anı daha doğrusu. Zarif bir cam sarayın içerisine buldozerle giriliyor gibi bir his. Ama işin garibi o cam saray yıkılmıyor arkadaşlar The Castaway'de. Yani gitar ve davul o kadar agresif bir şekilde devreye giriyor ki normalde ince piyano notalarını ve senfonik klavyenin tamamen ezilip
yok olmasını beklersiniz. Ama yok, olmuyor. Yani işin sırrı tamamen prodüksiyon ve miksaj felsefesinde gizli. Tabii enstrüman ve grup, onları ayırıyorum. Çünkü kademe kademe gitmeyi düşünüyorum. Miksaj ve prodüksiyondan. Şarkıda özellikle dediğim gibi iki isim öne çıkıyor. Mikko Karmila ve Mika Jusila'nın sihrini hissedebiliyorsunuz. Bu ikilinin Finnish Metal Sound, yani Fin Metal Sound denilen o meşhur ekolün mimarlarından, çok bilinen isimler bu arada. Burada dinleyiciyi dediğim gibi büyük bir aydınlanma yaşayacağı asıl nokta şu: speed metal gibi ekstrem türlerde her şeyin aynı anda duyup duyulmanın sırrı herkesin sesini açmak değil arkadaşlar. Yani tam tersine bu bir eksiltmeli frekans izolasyonu sanatıdır. Ve eğer o odadaki herkes aynı anda bağırırsa kimse kimseyi duymaz. Kimseyi de biz duyamayız. Dolayısıyla bu iki arkadaş, Miko ve Mika, bir odayı sesle doldurmak yerine her sese bir özel köşe veriyorlar. Dolayısıyla insan kulağı çok karmaşık ses frekanslarını aynı anda işitmekte zorlanır. Film Metal Sound'un dehası frekansları çok katı bir şekilde ayırmasında geliyor. Gitarlar palmut dediğimiz avuç içiyle tellerin susturularak çalındığı o ritmik, yırtıcı alt orta frekanslara fapsedilmiş. Gitarların yüksek frekansları bilerek bastırılmış ki piyanonun ve o senfonik klavyelerin parlayabileceği o tiz boşluklar yaratılabilsin. Bu sayede sen inanılmaz bir agresiflik, yani dinleyici inanılmaz bir agresiflik hissetmesine rağmen o cam sarayın zerafetini de duymaya devam eder. İnanılmaz gerçekten. Dikkat ederseniz ortada bir kaos var gibi, ama mikroskop altında incelendiğinde milimetrik bir düzen aslında. Şarkı sadece hız odaklı değil, dramatik, o dramatik yükselişlerle resmen devasa bir macera atmosferi kuruyor. Kaos içindeki düzen diyebiliriz bunun için. Bu aslında dediğim gibi muazzam bir mühendislik. Çünkü fırtınalı bir deniz metaforuna geri dönecek olursak ve şiirsel bir yaklaşım kullanacak olursak, o senfonik sesler dalgaların üzerindeki gökyüzü gibi. Yani ritim ve gitarlar o seni savuran dalgaların ta kendisi. Ancak rüzgar ve dalga ne kadar güçlü olursa olsun, eğer ortada bir fırtına varsa o geminin alabora olmasını engelleyen bir yer çekimi merkezine, bir dengeye ihtiyaç vardır. Sarsılmaz bir tabana ihtiyaç vardır. Prodüksiyon ne kadar iyi frekans ayırırsa ayırsın, bunu çalacak enstrümanların birbirini boğmaması lazım arkadaşlar. Ritim grubuna baktığımızda ne görüyoruz peki? Haruna'nın davulu ve Fami'nin bas gitarı. Bu ikili bu devasa fırtınanın fiziksel ağırlığını taşıyan ana mekanizma. Dolayısıyla hızlı bir metal şarkısında karşılaşılan en büyük problem davulun alt frekanslarıyla bas gitarın birbirine girmesidir. Haruna double bass, yani çift kafa davul tekniğini kullanarak ayaklarıyla adeta bir makinalı tüfek gibi e, sürekli bir bas ritmi yaratıyor. Ve dakikada 200 vuruşa yakın bir hızdan bahsediyoruz burada. Aslında burada durmak istiyorum çünkü o kritik akustik çatışma, yani ben müzik dinlerken mesela bazı durumlarda şu sorunu yaşıyorum. Bu kadar hızlı çift kafa davul, çift cross varken bas gitar dediğimiz o kalın telli enstrüman tamamen bir uğultuya dönüşebiliyor bende. Hatta çoğu zaman çoğu speed metal albümünde bas gitarı duyamazsınız bile. Sadece bir vınlama gibi o arka planda kalır. Peki Fami bu uğultunun içinde kaybolmamayı nasıl başarıyor? O makinalı tüfek gibi gelen davulların arasından nasıl sıyrılıyor? Çünkü biliyorsunuz bu albümde Fami harika işler ortaya çıkardı. Ee, Dediğim gibi makine tüfek gibi gelen o davulların arasından nasıl sıyrılıyor? Öncelikle bu soruları cevaplamalıyız. Çünkü işin fiziği burada devreye giriyor. Birçok metal basçısı sırf o hıza yetişebilmek için pena kullanır arkadaşlar. Evet, birçoğunuz biliyordur. Pena ile kalın bir tele vurduğunuzda o çok keskin bir klik sesi elde edersiniz. Ancak sorun şu: davulun ritimleri de bazen zaten keskin ve serttir açıkçası. Pena kullanan bir basçı frekans olarak davulla doğrudan bir rekabete girer ve genelde davul kazanır. Bas kaybolur. Ancak bu şarkı ve albümdeki birçok şarkıda Fami dediğim gibi dinamik bir parmak tekniği kullanıyor. Pena yerine parmak kullanıyor diyebiliriz. Ee, tabii akıllara hemen şu soru geliyor: o hızda parmakla çalmak fiziksel olarak daha yıpratıcı değil mi? Bunu daha önceki videolarda da konuştuk. Ee, insan nasıl dayanır buna aslında? Ee,
hem çok ciddi bir efor gerektiriyor hem de o tınıyı tamamen değiştiriyor diyebiliriz. İnsan parmağının etiyle kalın bir tele vurması Pena'nın plastiğine göre çok daha yuvarlak bir ve gövdeli ve sıcak bir ses üretir. Şarkı boyunca dediğim gibi veya bazen aralarda Fami'yi duyduğumuz o net kısımlar var ya, işte bu parmak tekniğinden kullandığı anlarda çok net bir şekilde duyuyoruz onu. Sese bir parlaklık ve belirgin bir frekans karakteri kazandırır. Fami böylece dediğim gibi Haruna'nın yarattığı o e, keskin ve düşük frekanslı vuruşlarıyla rekabet etmek yerine hemen o davulun hemen sesinin üzerine duyulabilen, çok net duyulabilen yuvarlak bir katman yerleştiriyor diyebiliriz. Bu harika bir çözüm bu arada. Duyulabilme açısından. Sadece dediğim gibi arka plandaki gürültü olmaktan çıkıyor. Şarkıya bir groove, ritmik bir salınım ekleyerek geminin dengede kalmasını sağlayan o sarsılmaz tavan oluşturuyor diyebiliriz. Buna analojik olarak karanlık bir metnin üstünü fosforlu bir kalemle geçmeye benzetebiliriz. Yani davul karanlık ve ağır metni yazıyor. Bas gitar ise parmak tekniği sayesinde o ritmin altını çizip parlatıyor ve bizim için okunabilir kılıyor diyebiliriz. O zaman tavan sağlam, gemi güvende, frekansları ayırdık, bas ve davul sarsılmaz bir beton döktü. Artık temelin üzerine inşa edilen asıl melodik kulelerine, şarkının kalbine, yani o gökyüzüne çıkan şimşeklere bakabiliriz. Gitarlar, bizim twin gitarlarımız. Miyako ve Midori biliyorsunuz ikiliyi artık uzun süredir tanıyoruz. Bu ikilinin hem şarkının beynini hem de kas gücünü temsil ettiğini söyleyebiliriz. Aynı anda enstrüman çalıyorlar ama felsefeleri ve teknikleri birbirine taban tabana zıt. Öyle söyleyebiliriz. Nasıl bir zıtlık bu? Parçanın bestecisi olan Miyako neoklasik ekolü temsil ediyor açıkçası. Analizlere göre onun çalım tarzı adeta klasik müzikteki bir keman virtüözü gibi. Kusursuz ve planlı. Evet, daha önceki videolarda da dediğim gibi Miyako'nun sweep arpej geçişlerinden ve kusursuz pena tekniğinden, o klavye gitar senkronizasyonundan çokça bahsettik. Bu sweep tekniğini tam olarak şarkıya etkisi şu. E, Öncelikle bunları bilmemiz lazım. Bu yüzden konuşuyoruz. Neden bu kadar hayati bir önem taşıdığını konuşmamız lazım öncelikle. Sweep picking dediğimiz teknik gitar telini tek tek sağa sola çekmek yerine penayı ellerin üzerinde adeta bir akıcı hareketle kullanarak adeta bir fırça darbesi gibi kaydırma işlemi açıkçası arkadaşlar. Yani birçoğunuz biliyorsunuz da bilmeyenler için söyleyelim. Zor bir tekniktir bu arada. Ama doğru yapıldığında notalar birbirinin içine girmeden şelale gibi akar. Sanki piyano ve arp çalınıyormuş hissi verir. Dolayısıyla Miyako bu teknikle fırtınanın içindeki zarif düzeni, işin matematiksel ve melodik kısmını üstleniyor. Bir yanda bu inanılmaz matematiksel düzen varken diğer yanda Midori gerçeği var tabii ki. Şarkının yırtıcı, kirli ve hırçın yönü olarak tanımlamak yanlış olmaz Midori'yi. Miyako cetvelle çizim yaparken Midori boya kutusunu tuvale fırlatıyor diyebiliriz. Öyle bir his verir girdiğinde. Midori'nin kullandığı teknikler dediğim gibi şarkının asıl tehlike hissini yaratan kısım. E, Geniş vibratolar yapıyor. Yani notayı titretip uzatarak adeta gitarı ağlatıyor. Whammy bar efektleriyle sesin perdesini aniden büküyor. Evet, o bükülme seslerini çok sık duyuyoruz dikkat ederseniz şarkılarında ve ikonik kısımlardan biri olarak değerlendiriyoruz. Bir de tabii legato serileri var. Legato pianoyu olabildiğince az kullanıp sol elin parmaklarıyla tellere çekiç gibi vurarak veya çekerek birbirine bağlamaktır arkadaşlar. Bilmeyenler için konuşalım. Bu Midori'yi o kesintisiz, akıcı ama bir o kadar da vahşi ve yırtıcı hızı veriyor diyebiliriz. İşte işler burada gerçekten ilginçleşiyor. Elimizde bu kadar farklı iki yetenek var. Biri neoklasik bir virtüöz, diğeri vahşi bir şiret ustası. Birbirine çok zıt iki karakter açıkçası. Normal şartlarda bu iki ismin aynı şarkı içinde bir ego savaşına girmesi lazım. Birbirinin alanını çalması çok muhtemel. Şarkının o spot ışıklarının yandığı zirve noktası, o devasa gitar solosuna geldiğimizde ne oluyor? Ne oluyor da bu zıtlık çökmüyor? İşte çünkü solo bölümünde sadece kim daha hızlı çalıyor yarışından ibaret değil dostlar. O yüzden çökmüyor. Uzmanlar bu soloyu teknik bir gövde gösterisinden ziyade nefes kesici bir diyalog olarak tanımlıyor. Gayet de doğru tanımlıyor. Yani diyalog derken işte bir
kapışma bölümü, bu bir bölüm kapışma denilebilir. Bir düello olarak başlıyor ama aynı anda muazzam bir twin gitar armonisine dönüşüyor diyebiliriz. Evet, iki gitarist aynı anda aynı melodinin birbirini tamamlayan farklı aralıklarını çalıyor. Genellikle üçlü ya da beşli nota aralıklarını kullanıyorlar. Yani biri do notasını bastığında diğeri o melodiye paralel olarak mi notasını çalıyor ve devasa bir ses duvarı yaratıyorlar. Az önce konuştuğumuz işte o zıtlık demek istediğimiz şey tam olarak bu. İki gitarist de aynı pürüzsüz tonla veya aynı vahşi tonla çalsaydı sesler birbirinin içinde boğulurdu arkadaşlar. Ancak Miyako'nun dediğim gibi o keskin, temiz tonuyla Midori'nin kirli ve saldırgan tonu üst üste bindiğinde biri diğerini eksiğini kapatıyor diyebiliriz. Melodik yapı bozulmadan, klavyenin epik tınısına zarar vermeden o yükselişi dinleyiciye yaşatıyorlar. Adeta kilitleniyorlar e, diyebiliriz. İki farklı savaş sanatı ustası e, sırt sırta verip düşmanla çarpışması gibi resmen. Yani biri nokta atışı kılıç darbeleri indiriyor. Diğeri ise devasa bir baltayı savurarak ortalığı kasıp kavuruyor diyebiliriz. Birbirlerinin hareket alanlarını o kadar iyi biliyorlar ki kendi silahları birbirine çarpmıyor ve birbirlerini yükseltiyorlar diyebiliriz. Evet, artık her şey harika, altyapı kusursuz, orkestra düzeni muazzam. Fakat dinleyici olarak bu kadar yoğun, karmaşık e, ve teknik bir ses duvarının içerisinde kaybolmak çok kolay tabii ki. İnsan bir rehber arıyor değil mi böyle bir durumda? Yani insanın zihni bu matematiksel karmaşada tutunacak organik bir şey arıyor. İşte tam bu noktada tüm bu müzikal fırtınanın üstünde bu tayfaya yön verebilecek olan bir insan sesine, bir kaptana ihtiyaç var. Asami'nin vokali de tam olarak burada devreye giriyor arkadaşlar. Evet, Asami sadece sözleri okuyan bir şarkıcı değil. Ee, O bu fırtınanın ortasında durup elementlere hükmeden bir hikaye anlatıcısı. Güçlü, yırtıcı ve çok dramatik bir performansı var. Onun performansını teknik olarak incelediğimizde en dikkat çekici şey sesinin sınırlarını nasıl zorladığı, biliyorsunuz ben Asami'nin sesini çok seviyorum. Ve bunu yaparken hacmini nasıl koruduğunu çok merak ediyorum. Sesinin sınırları derken yani çok yüksek notalara çıkmasından bahsediyoruz. Genelde şarkıcılar yüksek perdelere, o tiz notalara çıkarken kafa sesi denilen tekniğe geçerler. Evet, hit voice dediğimiz ses incelir, belki biraz daha zarifleşir ama o güçlü, yırtıcı gövdesini kaybeder. Bu kadar sert bir müziğin üzerinde incecik bir kafa sesi kaybolup gitmez mi? Normalde evet. Yani ciddi bir hacim kaybı yaşanır ve müzik vokali yutar arkadaşlar. Ancak Asami'nin asıl ustalığı vokolojide çok zor olan bir şeyi başarması. O yüksek perdeleri çıkarken göğüs sesini, yani o chest voice tınısını koruyabilmesi. E, Bu çok zor bir tekniktir. O yüzden çok seviyorum. Çok güzel yapıyor Asami bunu. Buna teknik olarak yüksek rezonansla bağırarak söyleme. Yani bir tür belting diyebiliriz. İnsan kulağı evrimsel olarak belirli frekanslara çok duyarlıdır. Tıpkı bir bebeğin ağlaması gibi 2 ila 4 kHz arasındaki o delici seslere anında reaksiyon veririz. Beynimiz oraya kilitleniyor. Ne ilginçtir ki elektro gitarlarda tam bu frekanslarda aralığında çok aktiftir. Yani vokal, gitarla vokal aynı ses aralığında savaşıyor şu an şarkıda. O yüzden bir solistin e, ar- arkasındaki o devasa gitar ve e, davul duvarını delebilmesi için ses tellerinin yüksek notalara çıkması yetmez. Aynı zamanda göğüs boşluğunu bir yankı odası gibi kullanarak sese çok yoğun bir frekans aralığı katması gerekir. Asami nakarat bölümlerindeki o geniş melodik salınımlara geçtiğinde o tiz notalara ulaşıyor. Ama sesin o tok, dramatik ve yırtıcı aralığından da hiçbir şey kaybetmiyor böylece. Göğüs sesindeki tınıyı koruması onun fırtına üzerinde tutuyor diyebiliriz. Şarkının nakaratında birdenbire duygusal ve ferah bir melodinin patladığını söylemiştik girişte. E, işte o bulutların üzerindeki paralanma hissini veren asıl güç Asami'nin ürkütücü ve yüksek rezonanslı sesi. O sesi duyduğunuzda gerçekten kaptanın gemiyi yönettiğini hissediyorsunuz. Tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde ise aslında ortaya çıkan tablo sadece dediğim gibi iyi bir şarkı olmadığını, küresel çapta bir kültürel duruş
bir miras olduğunu görüyoruz bence. Albüm kapağındaki o fırtınaya meydan okuyan beyaz kurt imgesi grubun 10 yıllık müzikal yolculuğunu ve bu şarkının neyi temsil ettiğini çok net detaylandırıyor. O kurt simgesi boşuna seçilmiş bir metafor değil arkadaşlar. Grup modern Japonya'nın o çılgın hız ve teknik e, takıntılarını alıyor ama bunun içerisinde çok net bir mirası entegre ediyor. Peki ne mirası bu? Şarkının omurgasına baktığınızda 80'lerin o klasik İngiliz ve Avrupa heavy metal ekolünü görebiliyorsunuz. Iron Maiden, Halloween gibi grupların DNA'sı var orada. Şarkının en can alıcı yerinde sözlerde şöyle bir kelime geçiyor. Ee, Yolculuğa yelken açıyorum, ufuk çizgisi kaybolana dek sallanmayacağım ta ki Polaris'imi bulana dek. Burada Polaris üzerinden çok şık bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Bence bu şarkı eski kurucu ve boğazçı Miho'ya sembolik bir selam veya veda niteliği taşıyor olabilir. Ee, Çünkü biliyorsunuz denizciler yönlerini kutup yıldızına bakarak bulurlar. Eğer grup ayrılan liderleri Miho'ya yönlerini bulmalarını sağlayan o eski yıldız olarak görüyorsa bu sözler sen gittin ama biz senin gösterdiğin yöne sadık kalarak seni arayarak seni anarak bu fırtınada yolumuza devam ediyoruz demenin belki de en şiirsel yolu olabilir diye düşünüyorum. E, Bunu düşündüren sebeplerden bir tanesi şu: isim seçimi The Castaway. Miho gruptan ayrıldığında hem grup hem de hayranlar için büyük bir kesimi için duygusal bir kopuştu açıkçası. Şarkının ismi gruptan ayrılıp kendi yoluna giden birine, o işte kazazede dediğimiz uzaktan bir bakış gibi de tınlıyor diye yorumlayabilirim. Bas gitar Fami'nin bu albümde ve bu şarkıda kısa bir solosu da var dikkat ederseniz. Oldukça ön planda olması da sürpriz bir biliyorsunuz bas solosu var içinde. Metal gruplarında eski bir üyenin yerine gelen yeni bir kişinin bu denli öne çıkarılması bazen bak biz iyiyiz, meşaleyi devraldık mesajı taşır diye düşünüyorum. Bu da eski basıcıya dolaylı bir selamdır diye düşünüyorum Miho'ya. E, Fırtınalara rağmen ayakta kalmak teması işlenmiş. Bu şarkıda da muhtemelen hani sen ayrıldın, sürüklendin ya da gittin ama biz gemiyi götürüyoruz, yüzdürüyoruz ama seni de unutmuyoruz. Minvalinde bir duruş sergiliyor olabilir diye düşünüyorum. Iron Maiden'a dediğim gibi göz kırpma olduğunu düşünüyorum. Çünkü şarkıda sürekli geçen işte fırtına, dalgalar, e, yelken açmak kelimeleri Iron Maiden'ın Ghost of the Navigator veya işte Time of Ancient Mariner şarkılarına yazılmış bir aşk mektubu gibi açıkçası. Hatta bir yerde geçen Wayne kelimesi o büyük ayı takım yıldızı anlamında Charles Wayne'e bir atıf olabilir diye düşünüyorum. Tam Steve Harris'ın kullanacağı o eski ve edebi bir İngilizce kelime olduğunu düşünüyorum. Bence Polaris kelimesi burada kilit bir nokta. E, Bu şarkı fırtınalı bir denizde pusulasını arayan geminin hikayesi. O pusula, yıldız artık adına her ne derseniz çok büyük bir ihtimalle eski dostları ve onlara ilham veren o ruh diyebilirim. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Sizce Polaris kimi temsil ediyor? Miho'yu mu yoksa Wolfpack'i mi? Artık orası da sizin yorumunuz olsun. Castaway o klasik ruhu saygıyla selamlıyor diyebilirim. Ancak bunu yaparken dediğim gibi asla nostaljik, ucuz bir taklide düşmüyor. Çok önemli bir ayrım bu. Prodüksiyon kalitesi ve o neoklasik elementlerle tamamen modern, küresel metal sahnesinde 21. yüzyıla ait sarsılmaz bir duruş sergiliyorlar bence. E, Dediğim gibi 10 yıllık sarsılmaz duruşlarının kanıtı bu şarkı bence. Yani bu albümdeki birçok şarkı aslında ama bu şarkı üzerinden gidersek ve bu duruşun dediğim gibi dinleyiciyle buluştuğu asıl an o stüdyo kapılarının kapandığı ve canlı performans sahne ışıklarının yandığı an olmalı. Ee, Yani bu şarkının canlı performanstaki matematiğini düşünmek bile tüyler ürpertici. Gerçekten konser marş kıvamının tam bir karşılığı aslında şarkının girişindeki o senfonik sessizlik arenadaki
binlerce kişiyi bir beklentiye sokmak için tasarlanmış adeta bir gerilim anı diyebiliriz. Herkes nefesini tuttuğu o an var ya, işte o oraya benzetebiliriz ve dediğim gibi ultra hızlı riffler, çift kafa davullar devreye girdiğinde o yüksek tempo kalabalıktaki herkese fiziksel bir reaksiyona itiyor. Kafa sallamaya, yani o headbang e, hareketine zorlayan devasa bir enerji patlamasına dönüşüyor. İnanılmaz bir atmosfer olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü dediğim gibi yani çok kaliteli bir şarkı. Nakarat kısmındaki o geniş melodi ise solistin değil tüm arenanın aslında koro halinde söyleyebileceği o büyük katarsis diyebiliriz. O duygusal boşalmayı sağlıyor. Biz tam bir konser marşı. Düşünsene, o fırtınanın içerisinde hayatta kalmaya çalışan geminin mürettebatı, sadece stüdyodaki o 5 müzisyen değil, konserde o şarkıya eşlik eden binlerce insan oluyor aslında. O zaman parçaları yavaş yavaş bir araya getirelim. Toplayıp büyük resme son kez bakalım isterseniz. Karşımızda sadece hız sınırlarını zorlayan bir şarkı yok arkadaşlar The Castaway'de. Miksaj masasındaki o cerrahi frekans izolasyonu, ritim grubunun o fiziksel engelleri aşan kusursuz senkronizasyonuyla, yani bas ve davulun uyumuyla, gitarların zıtlıklarının uyuma çeviren o muazzam düellosuyla, görkemli orkestral temasıyla ve vokalin o pes etmeyen, sınır tanımaz gücüyle The Castaway grubun 10 yıllık müzikal kimliğinin saf bir özeti olmuş bence. Yani resmen zirve noktası diyebiliriz. Bu parçanın bize gösterdiği en önemli aydınlanma bence şu: kaosu kontrol edebildiğinizde hızın ve agresifliğin melodiyi yok eden değil, tam tersine o melodiyi devasa bir epik maceraya dönüştüren bir yakıta dönüştürüldüğüdür. Peki tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor? Prodüksiyon teknikleri, o frekansları, parmak vurma stilleri, hepsini bir kenara bırakalım. Bu detaylı inceleme bize gerçekten felsefi bir gerçeklik sunuyor. Kulakları sağır eden bir gürültünün, aşırı bir hızın ortasında bile muazzam bir melodi, kusursuz bir düzen yaratmak mümkün. O fırtına bulutlarının ardında sadece kaos değil, milimetrik bir harmoni de var. Peki biz kendi hayatımızda o fırtınalarla, üzerimize çöken yüksek tempolu kaosla yüzleştiğimizde ne yapıyoruz? Asıl soru bu. Ritmin bozulmasına, gürültünün bizim sesimizi bastırmasına izin mi veriyoruz? Yoksa tam da o kaosu, o yıkıcı enerjiyi kullanarak kendi frekanslarını doğru ayarlayıp kendi destansı başyapıtımızı mı besteliyoruz? Bir sonraki şarkıyı değerlendirmek için sabırsızlanıyorum. Harika bir şarkı, harika bir albüm. Dediğim gibi bize onları sadece takdir etmek ve saygı duymak düşüyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.